Günaydın. Bugün sabah bisiklet binmeye çıktık arkadaşlar. Luna da yeni yerler keşfediyor sayemizde. Ben başa çıkamadım. O yüzden babası aldı. Çok tatlı değiller mi ya baba kız? Tipe bak. Fabio pedala bile basmıyor, bakar mısın? Kendi kendine, yani Luna nereye çekerse. Hazırlandım. Biraz dışarı çıkacağız. Çıkmadan size giydiklerimi göstereyim istedim. Bu arada makyajımın güzelliğine bakın. Ay, makyajımı çok beğendim. Gerçekten bugün oldu istediğim gibi. Ve bunu giydim sonunda. Bunu kaç ay önce almıştık hatırlamıyorum artık ama ilk defa giyiyorum arkadaşlar. Artık tabii mevsimi geldi. Böyle çok salaş, çok tatlış bir şey. Az önce bu arada ütü yaptım. Ütü yapmaktan nefret ediyorum. Yaptım ama olmadı bence. Yani bunun burasını ütülerken arkası kırışıyor. Nasıl ütü yapıyorsunuz? Yok yani bende o kısım yok. Hani Allah böyle vermiş, demiş ki sen ütü yapmayı öğren, sen şunu öğren falan filan işte. Bana ütü yapmayı vermiş kısmında yokum. Orada değilmişim o anda galiba. Hiç olmuyor. Yakası bile bakın. Saçma sapan oldu. Neyse ki saçımızı açıyoruz. Belli olmuyor. Bunu en sonki tatil dönüşü havaalanından aldım arkadaşlar. Bakın. 1,5-2 ayda şu kadar kullanmışım. Çok seviyorum ben bu kokuyu. Ya evde bile olsam kullanıyorum sürekli. Bir doğum günü çıktı arkadaşlar. Arkadaşımın kızının doğum günüymüş bugün. Annesi de buradaydı. Ben de tanışmak istiyordum. O da benimle tanışmak istiyordu. O yüzden böyle bir doğum gününe gidiyorum. Şöyle bir hediyemizi aldık Katlon'dan. Yeni çıktım oradan. Şimdi doğum günü yerine geçiyoruz. Dikkat! Şimdi izleyecekleriniz gerçek bir İtalyan düğününden kesitlerdir. Gerçek ile tamamen alakalı olup bizim düğünde de en az bunun 2 katı kadar yenmiştir. Genel izleyici kitlesine hitap etse de diyet yapmakta olan sisterlarımın izlememesini şiddetle tavsiye eder, düğün sebebiyle önceki 2 gün aç kaldığımı belirtmek isterim. Bugün sabah uyandım ve sabahtan beri sürekli bir şeylerle uğraştım. Böyle canım kek istiyordu. Hani şu şey keklerden vardır ya, hiçbir özelliği olmayan, hiçbir aroması olmayan, sadece işte 2 yumurtayla biraz sütle çırptığınız, az şekerli ama. Hani ekmekten hallice. Genelde böyle eli çok bu işe yatkın olmayanların yaptığında veren bir tat vardır böyle kekleri, işte ondan. Canım ondan çekiyordu. Ve hani o yüzden böyle tatsız, çok az şekerle, çok az yağ ile falan yaptığım bir kek olduğunu düşünüyorum şu an hala fırında. Canım ondan çekti nedense. Bazen böyle oluyor. Yani her şey mükemmel, lezzetli vesaire, tamam, zaten onları seviyorum ama bazen de bir anda böyle bir şey canım isteyebiliyor. Bunu aslında yani halalarımdan bir tanesi çok güzel yapıyor. Bu beceri
beceriksizlik seviyesi mükemmel. Yani ona gittiğimizde o bu keki böyle genelde yaptığında çok da tatlılarla, pastalarla arası olmayan biri. Yanına sadece bir bardak çayla nedense çok beğenirdim. Annem yapsa asla beğenmem ama. Çünkü annem her şeyi mükemmel güzel yapmalı. Annemin elinden çıkmayacak bir şeydir kesinlikle ama halam yaptığında da böyle ikinci dilim, üçüncü dilim bile yiyebilirim yani öyle bir şey. İlginç bir şey evet. Biraz anlatırken farklı geldi. Neyse bu durumu yaşayanlar beni anlayacaktır. Yoksa hani saçma da bir şey bir yandan. Sonra işte keki koydum. Keki fırına koyduktan sonra çöpleri attım. Bugün plastik günüydü. Çok fazla plastik birikmiş. Geçen hafta plastik gününü kaçırdım arkadaşlar. O yüzden çok fazla çöp vardı. O kadar mutluyum ki o plastikleri attım evden diye böyle bir rahatlama geldi bana. Size de çöp atınca öyle oluyor mu bilmiyorum. Sonra biraz mutfağı falan işte toparladım. Maillerime bakıyordum. Şimdi güzel bir işbirliği belki olabilir diye düşünüyorum bu arada. Hoşuma gitti biraz. Bir markayı inceledim. Şimdi çay demliyorum. Sonra güzel keyif yapacağım. Kekim de hazır olmuş olur diye düşündüm. Bu süreçte de sizinle biraz konuşayım istedim. Yani bu şekilde geçiyor günlerim. Mesela bugün çok rutin, çok normal bir gün. İşte evdeyim. Hafta içi. Ondan sonra işte böyle çöpleri çıkartıyorum. Canım kek çekti yapıyorum. İşte bir bardak çayla oturup bir şeyler evde izliyorum. Çok hani rutin bir gün aslında bugün. Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Aslında vlog çekmesem de olacak olan bir gün. Bu arada şu ana kadar izlediğiniz kısmı da çoktan editledim. Onun üzerinden bayağı bir de geçti. Yani o izlediğiniz kısımla bunun arasında bayağı bir zaman farkı var. Ama benim böyle vloglara devam etme olayım umarım sizi rahatsız etmiyordur. Yani çok böyle hani aynı gün vlog da çekebiliyorum bazen. Bazen o mesela olmuyor. İşte bir şey çekmişim 10 gün sonra oradan devam ediyorum ama o partları ayırıyorum anlayabileceğiniz şekilde. Umarım izlerken çok rahatsız olmuyorsunuzdur. Çünkü bu biraz benim stilim galiba böyle. Mükemmel derecede lezzetsiz. Non devo Lidl per bai io. Lasciare tanto. Bakın ne kadar güzel. Bilet aldık bunun için. Çekilişle belli olacak. Çok güzel. Burada bir amca var. Benim diyor. Hiç boşuna bakmayın diyor ama bayıldım. So due. Aumenta la nostra fortuna. Vediamo, speriamo di sì. İki tane bilet aldık arkadaşlar. 2 tane de önceden almıştık. O gördüğünüz motoru kazanmak için totalde 4 tane biletimiz var.